Koronavirüsten uzak durmak ve hasta olmamak için hijyen kurallarını en üst seviyelere taşıdık. Hep birlikte bireysel olarak evlerimizde pek çok şeyi uyguluyoruz. Virüsü evlerimize taşımamak için yapılacak tüm önlemlerden de bahsediyoruz. Araştırıyoruz ve sizlerle de paylaşıyoruz. Bir sağlık çalışanı ve doktor olarak bu yönde aldığınız tedbirler için özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Dikkatli davranarak koronavirüs ile savaşımıza destek oluyorsunuz. Lütfen uyarılara kulak verin ve sıkılmadan önlemlere devam edin. Çünkü bugün geldiğimiz başarı noktası, yani virüsün insanlar arasında yayılma hızının azalması, aslında en önemli faktör sizlersiniz. Yani bu konuda bizlere en çok yardımcı olan sizlersiniz. Kanalımıza ve bana sosyal medya hesaplarımdan hijyen için pek çok soru geliyor. Tüm bu soruların içerisinde ise özellikle sirke konusunda kafanızın biraz karıştığını anladım. Şimdi bu karışıklığı gidermeye çalışacağım. Özellikle vücut hijyeninizde en iyisinin su ve sabun ile el yıkamak, yüz yıkamak olduğunu unutmayın. Hep tavsiye ettiğimiz gibi su ve sabun 20 saniye mutlaka ellerimizi ovuşturacağız ve yıkayacağız. Eğer su ve sabunu bulamıyorsanız o zaman belki farklı ürünlere yönelebilirsiniz. Ev temizliği içinde ise çamaşır suyu, alkollü dezenfekte edici ürünleri en başta öneriyoruz. Bunun dışında hipokloroz asit de artık kullanılabilir ve güvenli bir ürün olarak evimizde yerini aldı. Ama bizim kültürümüzde ve hatta tüm dünyaca kabul edilen bir konumuz var. Evet, sirke. Sirke bazen ev temizleyici olarak da kullanılır. Çünkü ana bileşeni olan asetik asit kiri parçalamaya ve bazı mikrop türlerini öldürmeye yardımcı olabilir. 2010 yılında yapılan bir araştırmadan bahsedeyim. Grip virüsüne karşı %10 oranlı malt sirkesinin etkili olduğu bulunmuştu. Ayrıca 2014 yılında Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin bir dergisinde yayınlanan literatüre göre %10'luk bir çözeltinin tüberküloza neden olan bakterileri öldürebildiği bilgisi de bizlere bu araştırmalarda sunuldu. Az önce de bahsettiğim gibi sirke içindeki ana bileşen olan asetik asit kiri parçalamaya yardımcı oluyor ve mikropların hücre yapılarını kimyasal olarak değiştiriyor. Tabi sirkenin bu özelliği onu resmi bir temizlik maddesi yapmıyor. Yani EPA tarafından sınıflandırılmış gerçek bir dezenfektan değil. Ancak bazı dezenfektan özellikleri hijyen sağlamanız için size yardımcı olabilir. Marketlerde bulunan ve tipik olarak temizlik için kullanılan, adeta son yıllarda teknolojinin son ürünü diye anlattığımız damıtılmış sirke, yani beyaz damıtılmış sirke size yaklaşık %4 ila %7 arasında asetik asit çözeltisini sağlıyor. Elma sirkesi ise ve üzüm sirkesi %5 ila 6 arasında asetik asit içeriyorlar. Hijyen amaçlı alırken bu oranlara tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii oranların yanı sıra nasıl kullandığınız da önemli. Evinizde kullanmanız gerekiyorsa sirkeyi eşit miktarda su ile karıştırarak kullanın. Yani birebirlik bir çözelti olması gerekiyor. Marketten aldığınız paketli gıdaların hijyeni için çamaşır sulu çözeltiyi veya alkollü dezenfektanları tercih edebilirsiniz. Ama paketsiz olan meyve sebzelerinizi, yani manav ürünlerini çamaşır suyuyla veya deterjanlarla silmenizi önermiyoruz, kalıntılar kalabilme ihtimali yüzünden. Bu noktada içinizin sizin de rahat olmadığını biliyorum. Ben konuşurken bile zorlandım. Sirke ile hijyen bu durumlarda işinize yarayacaktır. Buzdolabına koymadan önce 30 dakika kadar hazırladığınız sirkeli suda gıdalarınızı bekletebilirsiniz. Zemin, lavabo, mutfak tezgahı, duvar, dolap ve pencerelerde kullanacaksanız zaman dilimi pek de değişmiyor. Sirkenin mikropları öldürmek için yüzeyde 30 dakika kadar kalması gerekiyor. Bu arada sirkenin içindeki asetik asit bazı yüzeylere zarar verebiliyor. Alüminyum, dökme demir, mumlu ahşap ve doğal taş üzerinde kullanılması pek de önerilmiyor, açık söylemek gerekirse. Onun dışında tabii ki önceliğimiz sirke değil. Sirke hem EPA tarafından standartize edilmiş bir şey değil. Bir de çalışmalar her ne kadar bize umut verse de önceliğimiz olmaması lazım. Başka bir şey kullanamadığımız yerde evet, beyaz sirkeyi hayatımızın içerisinde bir temizlik maddesi olarak doğrudan kullanmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. Ancak özellikle bu salgın dönemlerinde dezenfeksiyon etkisinin en üst seviyede olan ürünleri kullanmamız lazım. Evde de çamaşır suyu ve hipokloroz asit burada birinci madde olarak geliyor. Çamaşır suyunun %1'lik çözeltisinin bile virüs titrelerini adeta sıfırladığını ve tespit edilemez hale getirdiğini biliyoruz. Bu sebeple gıda teması olmayacak alanlarda 1 litre suya 4 tatlı kaşığı çamaşır suyu, eğer gıda temas eden yerleriniz varsa, yani tezgah, kesme tahtaları gibi yerlerde kullanacaksanız da o zaman 1 litre suya 1 tatlı kaşığı çamaşır suyu kullanmanız yeterli olacak.
bu oluşturmuş olduğunuz solüsyonları bence bir bez yardımıyla bu alanların hepsinde uygulayabilirsiniz. Sağlıkla kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sizlerden gelen soruları cevapladığımızı bilin. O yüzden yorumlara sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.